Nefis lezzetli tariflerden herkese merhaba. Bugün sizlere sebzeli bulgur pilavı tarifi vereceğim arkadaşlar. Çok lezzetli, çok harika bir pilav oluyor. Nasıl yapılır gelin öğrenelim. Evet arkadaşlar, bugün sebzeli bulgur pilavı yapacağız. Burada benim biberlerim, 5 adet biber, 2 adet domates, 1 adet patates ve bir de patlıcanım var. Bulgur pilavı yapacağız. Sebzeli bulgur pilavı. Şöyle kenara alalım. Bulgurumu da göstereyim size. Ne kadar kullanacağım. 2 bardak bulgur kullanacağım. 1 bardağını döküyorum. 1 bardak bulgur daha. Toplamda 2 bardaktan hazırlayacağım. İsteyen daha da azaltabilir, çoğaltabilir. Bu tamamen arzuya bağlıdır. Şimdi bu sebzelerimi yıkayayım. Evet, bol suda yıkadık. Kabımın içine ufak ufak doğrayacağım. Zaten biberler aşırı derecede körpe olduğu için bahçemde yetişmeye başladı arkadaşlar. Artık koparmaya başlayacağız. Çok büyük olmayacak şekilde şöyle ufak ufak doğruyorum. Biberlerimi doğradım. Şimdi patatesimi de bir ufak patates yeterli olacaktır. Şöyle ufak ufak onları da doğrayacağım. Fazla büyük olmayacak şekilde. Evet, patatesimizi de doğradık. Şöyle alalım bunu. Buna da patlıcanı doğrayalım. Birazcık tuz atacağım patlıcana. Gerçi acı değildir. Çok taze ama bunu bahçemden kopardım. Evet, şu şekilde soyalım. Evet. 4'e bölerek yine aynı şekilde ufak ufak doğruyoruz. Evet, 1 adet patlıcanı doğradık. Patlıcanın üzerine şöyle birazcık tuz sepeliyorum. Yeterli olacaktır. Zaten acı bile değil. Daha sonra suyunu sıkarak yıkayacağım. Evet, bu da hazır. Şimdi sıra geldi. Domateslerimizi de doğrayalım. Domateslerimiz bahçeden değil. Henüz domateslerim olmadı arkadaşlar. Satın aldım. Ama güzel. Domatesler çok güzel. Mis gibi domates kokusu var üzerinde. Artık yaz aylarında olduğumuz için sera domatesleri değil. Çıkmaya başladı domatesler. Evet. Şöyle sap kısımlarını alıyorum. Bol sulu domateslerden yaparsanız çok daha lezzetli oluyor. Böyle yuvarlak domates doğrayın genelde. Şöyle onu da doğruyorum. Aynı şekilde diğerini de doğrayacağım. Biraz domatesini bol doğramak istiyorum. Çünkü lezzetli olsun. Domates çok lezzet veriyor her şeye. Evet, domatesleri de doğradım. Gördüğünüz gibi bayağı bir domatesim çıktı. Şöyle alalım. Şimdi üzerine şöyle birkaç diş de sarımsak. Sarımsağı da şöyle doğruyorum arkadaşlar. Rendelerseniz rendeleyebilirsiniz. Sorun olmaz. Ama ben biraz dişe dokunsun isterim. Şöyle. Onları da doğruyorum. Evet. Hazır. Şimdi hemen pilavımızı hazırlama aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, tenceremizin içine 1 çay bardağına yakın sıvı yağ döküyorum. Çünkü pilav olduğu için sıvı yağ götürecektir. Üzerine doğramış olduğumuz biberleri ve patatesleri koydum. Kavurma aşamasına başlayalım. Üzerine patlıcanı döküyorum. Yıkadım. Bol suda suyunu sıkarak
Şimdi kavurma aşamasına geçtik. Malzemelerimizi yavaş yavaş kavuralım. İlk önce bu malzemeleri kavurmamız gerek. Biraz bunlar kavrulsun, yumuşasın. Daha sonra diğer işleme geçeceğiz. Evet. İsteyen soğan da katabilir ama ben katmıyorum, sevmiyorum. Ama arzuya bağlıdır. Seven koyabilir tabii ki de soğanı. Mis gibi koktu. Sarımsaklar özellikle kavrulurken çok güzel koku yaydı. Evet. Zaten küçük oldukları için çok pişeceklerdir. Üzerine doğramış olduğumuz domatesleri döküyorum. Domatesleri de öldüreceğiz, kavuracağız. İsterseniz domatesleri rendeleyebilirsiniz. Ama içinde ben böyle tane tane kalmasını seviyorum. Şöyle çok az kaşığın ucu ile domates salçası ilave ettim. Fazla değil, çok az, çünkü domateslerimiz güzel kırmızı. Bakın rengini bile değiştirdi. Tarla domatesi harika oluyor. Evet. Yeterince kavurduk. Domateslerimiz de yumuşadı. Zaten pilavla birlikte de pişecekler. Bu kadar yeterli. Şimdi üzerine bulgur ilave ediyorum. Bulguru hiç yıkamadan ilave ediyoruz. Şöyle onu da karıştıralım. Zaten hemen içinde şimdi suyunu içecektir. Bu pilav, pirinç pilav gibi fazla kavurmuyoruz. Ve söylemeyi unuttum. İri bulgur arkadaşlar. İnce bulgur değil. Bakın gördüğünüz gibi tüm malzemenin suyunu içti. Bulgur içine çekti. Şöyle birkaç kez karıştırdık mı suyunu vereceğiz. Suyunu ne kadar vereceğiz? 2 bardak bulgur koymuştuk. 4 bardak su koyacağız. Yeterli bu kadar. Şimdi suyunu verelim. Şöyle suyunu dökelim. Şöyle karıştıralım. Bu şekilde. Biraz daha. Bakın üzerine çıktı. Ne kadar çıktı? Şöyle bir parmak kadar üzerine çıktı. Artık yeterlidir. Şimdi tuzunu verelim. Tuzunu da ilave ediyoruz. Tuz ayarı tabii kendi ağız damağınıza göre ayarlayın. İsteyen tavuk bulyon atabilir ama ben atmayacağım. Böyle daha da lezzetli olacak. Şöyle birazcık da karabiber atalım. Çok fazla atmayacağım ki çocuklar yiyemiyor. Yerken de isteyen atsın, az gelen atsın. Yine bile biraz kaçtı yani. Sözde çay kaşığını doldurmadık. Yine de kaçırdık. Şimdi artık kapağını kapatıp pişirme vaktimiz geldi. Kaynamaya başladığı zaman, suyunu içmeye başladığı zaman bakacağız. Eğer pişmediyse birazcık daha su ilave edebiliriz. Daha sonra kapağını kapatıp demlenmesini bekleyeceğiz.
Evet arkadaşlar, pilavımız gördüğünüz gibi tıkır tıkır pişiyor. Suyunu bayağı bir çekti. Biraz daha kaynasın. Ocağı kapatacağım. Evet, pilavımız pişti arkadaşlar. Bakın çok az suyu kaldı. Bu da tabii ki demlenirken yarım saat demlenmesi için bekleyeceğiz. Bu suyu tamamen içine alacak. Daha sonra servisini yapacağız arkadaşlar. Şimdilik ocağı kapatalım. Ve demlenmesini kapatıp üzerine kapağını kapatacağım ve demlenmesini bekleyeceğim. Evet, ocağı kapatıyoruz ve kapağını da örteceğiz. Evet, pilavımız oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyu falan kalmadı. Güzelce suyunu içti. Bakın tane tane pilav hazırladık. Siz de bu pilavı çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi servisine geçelim. Şöyle bir cam kase, içini suyla ıslattım ki çıkması kolay olsun. Servisi de önemli. Şöyle dolduralım. Pilavımızı alıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Ve ters çeviriyoruz. Tenceremizi alalım şuradan geriye doğru. Evet. Pilavımızı bu şekilde yaptığınız zaman otomatikman zaten düzgün bir şekilde çıkacaktır. Muhteşem bir pilav hazırladık arkadaşlar. Umarım siz de bu pilavı yapar hazırlarsınız. Sıcacık sıcacık bir güzel tüketirsiniz. Şimdi birazcık da süsleme yapalım değil mi arkadaşlar? Nasıl süsleyelim? Şöyle biraz nane yaprakları ile süsleyeceğim. Şöyle kenar kısımlarını. Sonra tabii ki de bu naneleri güzelce yiyeceğiz. Güzel oldu. Taze nane bahçemden kopardım. Ve nane ile süsledim. Muhteşem oldu. Şöyle tadına da bakalım hep birlikte. Oo, sıcak şu anda arkadaşlar ama. Süper olmuş. Çok güzel olmuş. Tadı tuzu yerinde. Kıvamı yerinde. Karabiber biraz az gibi ama isteyen ilave edebilir onu daha sonradan da. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.